Canlar dostlar yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi CS'deyim efendim. Neden CS'deyim? Çünkü Valorant'tan gerçekten gına geldi. Diyeceksiniz ki CS iyi mi? Ya Valorant'a göre en azından daha çok zevk alıyorum. Onun için de bir CS ayar videosu paylaşmak istedim. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Çok net bir şekilde tık 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 göstereceğim. Geçeceğim. Hani yok şunu yaparsanız şöyle olur, bunu yaparsanız böyle olur deyip kafanızı şişirmeyeceğim. Çünkü ayarlarımın %99'unu ChatGPT yaptı canlar. Yani yapay zekaya yaptırdım. Şimdi canlar görüntü ayarlarıyla başlayalım. Görüntüye geldik. Tam ekran, bu kesinlikle tam ekran. 4'ü 3'te oynuyorum. Yani CSGO döneminden belli 4'ü 3'te oynuyorum. Ben normalde 1280'e 960 oynamıyordum. CSGO alışkanlığından 1152'ye 864 oynuyordum. CS2'ye geçince bir süre bununla oynadım. Biraz da 1280'e 1024 ya da 1280'e 1080 oynadım. Ama hani bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyordum ve yapay zekaya dedim ki ChatGPT abiye CS2 için en ideal performans ayarlarını bana detaylı bir şekilde anlat dedim. Anlattı. Ona göre ayarları yaptım. Şimdi de karşınızdayım efendim. 1280'e 960 ki sosyal medyada da biraz araştırdığıma göre 4'ü 3 oynayanların %80'lik bir kısmı en ideal çözünürlüğün 1280'e 960 olduğunu söylüyor. Monitör yenileme herzimiz de monitörümüz neyse o. Ben parlaklığı Nvidia'dan renk ayarlarını ve oyun içi gama ayarını yaptığım için %83'lerde 80'lerde tutuyorum. Yani %100 yapınca çok aşırı parlak oluyor ve gözümü yoruyor. Bu parlaklık kısmı tamamen kişisel algı. Bu arada 1280'e 960'a daha yeni geçtim. Çok oynama fırsatım olmadı. Bir süredir elektrik sıkıntısı yaşadığım için ne oyun oynayabildim ne yayın açabildim. Yani şu videoyu izliyorsanız elektrik sıkıntım kalkmıştır. Yani bir haftadır elektriğimiz yok, o kadar söyleyeyim yani. Ama şu 1152'ye 864'ü de deneyin derim. Özellikle de düşük sistemi olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu arada ayarların çoğunu ChatGPT'nin açıklamasına göre özellikle düşük sistem ve orta seviyeli sisteme göre yaptı. Yani lobide bile 100 FPS civarındayken 200'lere, oyun içerisinde boştayken 400 FPS'lere, 350-400 FPS'lere falan çıktığım oldu. Tabi bu değişkenlik gösteriyor ama fight esnasında bile 250, 230 o civarlarda gidiyor ve oyun o kadar çok rahatladı ki bir süre sonra CS2'ye tekrar CSGO'daki gibi alışkanlığım sağlanınca daha rahat oynayacağımı düşünüyorum. Oyuncu kontrastını arttır, devre dışı, dikey eşitleme devre dışı, etkinleştirildi, yükseltildi. ChatGPT ve sosyal medya bu ikisi arasında birçoğu gidip gelmiş. Ama ben hem bu hem de bunun için size şunu söyleyeyim. Artı 5 FPS ya da maksimum 10 FPS fark ediyor. Şunun etkin ve yükseltilmiş olmasının artı bir avantajı var. Biraz daha net görüyoruz. Yani oyuncu kontrastını arttır ve Nvidia refleks düşük gecikmeyi açmanın. Uzaktaki düşmanı biraz daha net görüyoruz. Biraz daha çabuk etkileşime giriyoruz. FPS kısıtlaması yapmadım. Keskinliği yumuşatma modu yok. Bunu birçok kişi ya 4x'te ya da CMAA 2'de kullanıyor. Ama CMAA 2 ile 4x arasında hiçbir fark yok. Yani FPS'te oynama bile yok. Yoka daha yeni aldım. 1-2 kısa oyun attım ve gerçekten hiçbir farkı yok diğerleriyle ama FPS olarak yaklaşık 30-40 FPS farkı var. Evrensel gölge kalitesi düşük. Dinamik gölgeler tümü, yani bu çok fark etmedi aslında benim için, yani oynanış açısından. Model doku detayı düşük. Doku filtreme en düşüğe çekiyoruz. Özellikle düşük sistemi olan arkadaşlar için söylüyorum. Daha rahat bir oynanış sunuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Shader detayı düşük. Parçacık detayı düşük. Çevre emilimi devre dışı. Yüksek dinamik aralığı. Performans. Bunda da emin değilim. Bunu da Nvidia Reflex'teki gibi performans ve kaliteli arasında ikiye bölünmüş durumda. Hem ChatGPT hem sosyal medya. Dediğim gibi daha yeni yeni CS'ye geçtiğim için deneme yanılma yoluyla bunları bir tık değiştireceğim. Ama şuraların kesinlikle böyle olması en kötü ihtimalle 50-60 FPS fark ediyor. Yani bunu değiştirmek bile size 30-40 FPS fark edecek. Ama şurası Super Resolution. Bu devre dışı yüksek kalitede olması gerekiyor. Ultra kalite veya performansa getirince özellikle çamur gibi bir görüntü oluyor. Hem FPS hem de oyun kalitesi için bunun devre dışında olması gerekiyor. Burası bu şekilde. Onun haricinde gösterge kenarlarını ben biraz kıstım canlar. Bunlar normalde full artı fulldur. Hatta şurayı bir tık daha kısmayı düşünüyorum. Bunun sebebi de birazdan oyun içindeki FPS'i göstereceğim.
O esnada anlayacaksınız. Buradan başka neyi gösterebilirim? Ha, ses kısmı bu şekilde. Bunlar da yine deneme yanılma yoluyla buldum. Yani burada round sesini dahil, hatta şu Edo müziği de kısayım. Bomba rehine 10 saniye. Yani bomba biraz açabilirim. Kusura bakmayın, mouse'um biraz bozuk. Yeni mouse almam gerekiyor. Onun için net bir şey yapamıyorum. Şunlar gerek yok. Bomba sesinin %10, %15 olması yeterli. Şurası varsaylanda. Burada başka ne var? Oyun bölümü. Ben Güneydoğu Anadolu bölgesindeyim. Gaziantep'teyim. Yani sunuculara biraz uzağım. Onun için burayı 80'e ayarladım. İdeal olan da zaten 60-80 arasıdır canlar. Bu kısmı da aynı şekilde deneme yanılma yoluyla buldum. Sınırlandırılmamış iki tik. Evet. Oyun içinde bu mermilerin canın yazdığı yeri, rengini bu ara bilmiyorsanız buradan değiştiriyorsunuz, gösterge renginden. Buraları böyle yavaş yavaş geçiyorum. İsterseniz siz de aynı şekilde yapabilirsiniz ama burada göstereceğim radar bölümü var. Yani şu radardan oldukça keyif aldım diyebilirim. Rahat, yani radarda göreceksiniz. Nişangahım da burada. Nişangahı ve VI modeli de birazdan oyun içi FPS testinde de göreceksiniz zaten. Onlar da açıklamaya bırakmış olacağım canlar. Bu arada elimden geldiğince hemen hemen her gün olmasa da 2 günde bir Kick'te canlı yayın açıyorum. Normalde Valorant oynuyordum ama artık CS'ye geçtim. Faceit veya Seçkin üzerinden maçlar atacağım. Yani yayınlara gelirseniz, takip edip destek verirseniz sevinirim. Nişangah kısmı bu şekilde. Yani bu nişangahı da yeni geçtim sayılar. Önceden bir tık daha büyük. Yani şu uzunluğu 3 ile 3,5 arasında bir şeyde kullanıyordum. Birazcık daha küçülttüm bunu. Şuradan birer tane bomba aldım canlar. Sol üstte görüyorsunuz. Onları zaten yakınlaştıracağım. 330 FPS, 270, 350, 360. Mesela burada duralım. Şu an sabit bir ekrandayım. 270'in altına düşmedi. Çok yakına bir nade atalım. 205'lere düştü. Şuraya bir smoke atalım. Bak, smoke'un yakınında içindeyken 240'larda, 250'lerde, 270'lerde. Yani 200'ün altına düşmedi. Şuradan bir de Molly'de biraz fazla yakıyormuş. Tamam. Molly'de bir 160'a çıktı geldi ama ortalama olarak şöyle söyleyebilirim ki 220, 210. Molly içerisindeyken 200'an altına düşebiliyor. Şöyle göstereyim. VM modelde bu şekilde. Cross'ta böyle gözüküyor. Dediğim gibi ikisi de açıklamada, Kick adresim de açıklamada. Takip edip destek verirseniz sevinirim canlar. Hemen hızlıca Steam başlatma seçeneklerini ve Nvidia grafik ve renk ayarlarını göstereceğim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Başınızı çok ağrıtmak gibi olmasın dostlar. Counter Strike özellikler genel kısmında başlatma seçenekleri burada zaten. No Wit, bu oyun başlarkenki o intro var ya, onu atlıyor. High işlemciye öncelik veriyor. Ya bunlar tamamıyla deneme ve ChatGPT'nin açıklamaları birbiriyle örtüştüğü için yazdım. Şunu OBS kayıtlarında sıkıntı olmasın diye. NoJoy bu joystick desteğini kapatıyor. FPS Max 0 diye yazdım. Şu kan kodu, yani CSGO'da hatırlarsanız konsola bir kan silme kodu yazıyorduk. Bu da FPS'imizi hiç olmasa daha temiz bir görüntü ve 5-10 FPS artışı sağlıyor dediği için bunu da ekledim ama daha denemedim. Bunu yeni ekledim. Şu 3 kodu da daha yeni ekledim. Kimse ne olduğunu net olarak açıklayamıyor. Ben de merak ettiğim için ekledim. Bu 3 kod biraz daha FPS kazanımı, performans kazanımı ve görüntü olarak biraz daha güzel bir görüntü. Hani 4'ü 3 yapıyoruz, FPS işte ayarların çoğunu kısıyoruz falan, FPS artsın daha iyi performans alalım diye. Bu biraz daha güzel görüntü sağlıyormuş. Ondan dolayı. Başlatma seçenekleri, ayarları da bu şekildeydi dostlar. Şimdi Nvidia ayarlarına gelelim. Nvidia ayarlarında ilk olarak renk ayarlarını göstereyim dostlar. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yani bunu aslında biraz CS biraz daha karanlık bir oyun olduğu için dozajı arttırdım. Yani Valorant'ta da yine aynı şekilde renk ayarlarıyla oynamıştım ama buradaki dozajları biraz arttırdım. Örnek Digital Vibrance Valorant'ta 85'lerdeydi. Bunu %100'e çektim. Benim kullandığım renk ayarları bu şekilde. Siz de kullanırsanız daha net, karanlıktan biraz daha uzaklaşmış bir oyun oynarsınız. Masa üstü boyutu ve konum ayarım da bu şekilde. Yani özellikle 4'ü 3 oynayacaksanız tam ekrana almak zorundasınız. Yoksa yan tarafta siyah bar oluyor. Gerçi birçok kişi de siyah bara alışmış da olabilir. Bu kişisel ama
ekran biraz daha genişlesin, kafalar biraz daha genişlesin istiyorsanız bu şart canlar. Ölçeklendirme nasıl yapılacak? CPU'dan mı, ekrandan mı? Şimdi bununla ilgili de yine herkes ikilemde. Ben bunu ekranda kullanıyordum. CPU'ya çektim. Anlık böyle minimal de olsa grafik takılmaları falan giderilmiş oldu. Ama CPU'ya öncelik verince biraz daha fazla performans harcıyor ekran kartı ve galiba FPS'e biraz düşme yaşanıyor. Bunu bir süre tekrar ekranda oynayacağım. FPS ve akışta nasıl bir fark yaratıyor onu net olarak çözmüş olursam CPU mu ekran mı onunla ilgili de bir kısa video çekerim zaten. 3D ayarların yönetilmesi. Buradan program kısmına geliyoruz. Buradan CS2'yi seçiyoruz yanlar. Burayı da tek tek şöyle yavaşça göstereceğim. Hatta şöyle birkaç saniye durarak göstereyim. Siz de videoyu durdurup isterseniz bu ayarların aynısını yapabilirsiniz. Canlar, video bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım siz de daha rahat oyun oynarsınız. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Eğer video işinize yaradıysa like atıp yorum yapıp bir takip edip destek vermeyi de çok görmeyin. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.